Merhaba, bu bölümde iş hayatında belki de en sık karşılaştığımız o can sıkıcı sorunun derinine iniyoruz. O kadar yetenekli, o kadar hevesli insanlar işe başladıktan bir süre sonra neden o motivasyonlarını kaybederler? Gelin bu işin ardında yatan sebeplere hep birlikte bakalım. Yani hiç düşündünüz mü? Ekibinize katılan o pırıl pırıl, fikirlerle dolu insan, aylar geçtikçe nasıl oluyor da sessizleşiyor? O ilk günkü heyecanını yitiriyor. Acaba bu durum sadece kişisel bir tükenmişlik mi, yoksa bizim göremediğimiz daha derin, daha sistemsel sorunlar mı var? Aslında cevap sandığımızdan daha basit olabilir. Konuyla ilgili kaynaklara göre motivasyonu yavaş yavaş, sessizce tüketen 6 tane temel fail var. Biz bunlara sessiz katiller diyelim. Bakalım bu sessiz katiller nelermiş? Bu 6 nedeni daha iyi anlamak için 3 ana tuzak altında gruplayacağız. Birincisi kontrol ve durgunluk, ikincisi yük ve değersizlik ve son olarak katılık ve iletişimsizlik. Hadi ilk tuzakla başlayalım. Evet, geldik ilk tuzağımıza, kontrol ve durgunluk. Bu ne demek? Bu, çalışanın kendini adeta bir kutuya hapsedilmiş gibi hissetmesi demek. Peki bu tuzağın içinde tam olarak ne var? Aslında iki temel parçası var. İşte bu ikisi madalyonun iki yüzü gibi. Bir düşünün, bir yanda en ufak bir karar için bile sürekli birilerinden onay almanız gerekiyor. Kendi başınıza bir adım atamıyorsunuz, yeni bir fikir sunamıyorsunuz. Diğer yandaysa önünüzde gidecek hiçbir yol yok. Ne bir terfi imkanı, ne kendinizi geliştirecek bir fırsat. İşte bu ikisi bir araya gelince insan kendini tam anlamıyla kapana kısılmış hissediyor. Şimdi geçelim ikinci tuzağa. Yük ve değersizlik. Bu durum belki de en kötüsü. Hem omuzlarınızda taşıyamayacağınız kadar ağır bir yük var, hem de yaptığınız işin zerre kadar anlamlı olmadığını hissediyorsunuz. Kulağa korkunç geliyor, değil mi? Bakın, buradaki asıl mesele çok çalışmak değil, anlamsız işlerin altında ezilmek. Bir tarafta öncelikleri belli olmayan, sürekli değişen, mantıksız bir iş yığını var. Diğer tarafta ise ben bütün bunları neden yapıyorum ki sorusu. Yaptığınız işin kimseye bir faydası yokmuş, kimse takdir etmiyormuş gibi bir his. İşte bu zehirli karışım en motive çalışanı bile bitirir. Hani az önce akılcı olmayan iş yükü dedik ya, işte o tam olarak bu demek. Sizden beklenen şey kapasitenizin %150'si. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sadece çok yorulmak değil. Bu, ne yaparsanız yapın asla yeterli olamayacağınızı hissetmek demek. Sürekli bir yetersizlik duygusu. Yaptığım işin ne anlamı var? İşte bu soru. Eğer bir çalışan kendine bu soruyu sormaya başladıysa, tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü amaçsızca kürek çekmek, en enerjik, en hevesli insanı bile bir süre sonra tamamen tüketir. O içindeki ateşi söndürür. Ve geldik son tuzağımıza. Katılık ve iletişimsizlik. Bu seferki doğrudan çalışma ortamının kendisiyle ilgili. Yani insana değil de kurallara odaklanan, kimsenin kimseyle doğru düzgün konuşmadığı o boğucu atmosferden bahsediyoruz. Bu ikisi gerçekten de el ele gider. Esnekliğin olmadığı, her şeyin katı kurallarla belirlendiği bir yer düşünün. İnsani bir durumunuz var ama kural neyse o. Bunun üstüne bir de kimse sizinle bilgi paylaşmıyor. Neyin neden yapıldığını bilmiyorsunuz, bir geri bildirim bile alamıyorsunuz. İşte o zaman insan kendini bir makinenin dişlisinden farksız hissediyor. Sadece verilen görevi yapan, büyük resimden tamamen habersiz, yalnız bir parça gibi. Evet, 3 büyük tuzağı ve 6 nedeni de gördük. Peki bütün bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Gelin bu sessiz motivasyon katillerini şöyle bir toparlayalım. Kısaca özetlersek, bir yanda sizi bir kutuya hapseden kontrol ve durgunluk tuzağı var. Diğer yanda omuzlarınıza anlamsız bir ağırlık bindiren yük ve değersizlik tuzağı. Ve son olarak sizi bir makine parçası gibi hissettiren katılık ve iletişimsizlik. Bakın, bu nedenlerden her biri tek başına bile oldukça zararlı. Ama bir araya geldiklerinde, işte o zaman motivasyon diye bir şey bırakmıyorlar. Şimdi de asıl soruyu kendimize soralım. Bu anlattığımız sessiz katillerden hangisi ya da hangileri sizin iş yerinizde gizleniyor? Bunu bir düşünün. Unutmayın, sorunu doğru tespit etmek, çözüme giden yolda atılacak ilk ve en önemli adımdır. Önce neyle savaştığınızı bilmeniz gerekir.